Hepinize merhaba arkadaşlar. Bünyamin Tangal YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Unity nasıl indirilir onu göstereceğim. Ve kurulumunu da nasıl yapacağız, lisanslamayı nasıl yapacağız onu göstereceğim. Şimdi öncelikle Unity 3'te buradaki linki size açıklama kısmında vereceğim. Buradan girip arşivden en son sürümü indiriyorsunuz. Şuradan Unity Installer yaptıktan sonra o zaten otomatik indiriyor. Ben otomatik indirmiştim. Şöyle hızlı olması açısından. Evet, Unity Download diyoruz. Unity indirme asistanımız açılıyor şu an. Açılacak umarım. Evet, tamam. Arka planda açtı. Next diyoruz burada bildiğiniz üzere. Kabul edelim. Evet. Evet. Seni de kabul edelim. Ve şu an indirmemizi başlattı. Evet arkadaşlar, indirmelerimiz tamamlandı. Unity'nin indirmesi birazcık uzun sürüyor. Bir yarım saat, bir saat beklemeniz gerekiyor. İnternet hızınıza göre değişiklik gösterebilir. Şimdi save lisans demedim sanırım ben. Evet dememişim. Masa üstüne kaydedelim şunu bir. Ondan sonra lisans Unity 3'te manuel onaylama yapmak için. Şimdi buradan. Evet şu an. Evet giriş yapmadığım için ben şöyle bir hesapla giriş yapayım. Evet şuradan şöyle şu hesaptan bir girelim bakalım. Evet kabul ediyor musunuz diyoruz, giriyoruz. Koşulları bize kabul ettiriyor. Sözleşmeleri de okumuyoruz ama hep kabul ediyoruz valla. Tamam geldi. Choose a license request file yapıyor diyor tamam mı? İndirilenler kısmında pardon masaüstü kısmında Unity lisans ALF dosyasını buraya gönderiyoruz. Kişisel kullanım. Herhangi bir profesyonel kapasiteye ihtiyacım yok. Download lisans file diyoruz. İndirdik. Ve şimdi next diyoruz. Lisans file'ı ben indirilenlerden hoppacık. Bu kadar basit arkadaşlar. Ve şu an kişisel kullanım aktivasyonu tamamlandı. Unity login diyor işte giriş yapmanız gerekiyor diyor. Şimdi bir giriş yapalım. Sign with Google diyelim. Çok beni yoruyorsun ama şu an. Beni yoruyorsun. Beni yormayın arkadaşlar, beni yormayın. Bir de yanlış oluyormuş şifre. Doğru. İzin ver diyoruz. Tamamdır. Buradan projenizi kurup başlayabilirsiniz. Artık lisanslı. Yalnız şöyle ticari haklara sahip değilsiniz. Sadece kişisel kullanım için kullanabilirsiniz Unity'yi. Yani buna dikkat eden oluyor mu bilmiyorum ama yani kullanamazsınız ticari kullanımda bir şirkette vesaire. Zaten şirket olsanız satın alırsınız. Kişisel kullanımda böyle kullanıyorsunuz. Evet arkadaşlar bugün sizlere Unity'nin kurulumunu, Unity'den nereden indireceğiz, ne yapacağız, nasıl indireceğiz onu gösterdik. Bir de sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.